Yine ben geldim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seferki videomda hemen size kısaca tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanı anlatacağım arkadaşlar. Peki bunlar terimlerle bize nasıl anlatılıyor arkadaşlar? Ona da göstereyim arkadaşlar. Hemen o terimleri de size yazacağım. Tekli trabzan HDC, DC ikili trabzan, ve TDC üçlü trabzan arkadaşlar. Peki tekli trabzan nedir? Tekli trabzan aslında yalancı trabzan da deniyor buna. İlk önce size yalancı trabzan anlatayım. Şimdi arkadaşlar, yalancı trabzan dediğimiz zaman bir kere trabzan dediğimiz zaman anlamanız gereken şu arkadaşlar. Trabzan diye gördüğünüz zaman muhakkak demek ki tığımızın üzerine tel alıyoruz. Tel doluyoruz. Normalde sık iğnede tel dolamıyorduk. Bildiğiniz gibi. Farklı renklilikle anlamanız için kullanıyorum. Tığımın üzerine doladım. Trabzanlarda her zaman doluyoruz. Yanındaki sık iğnenin içerisine battım. Yine doladım. Ve gördüğünüz gibi şu an tığımın üzerinde şöyle tam bir masa görüntüsünü alalım. 3 tane tel var. Ve bu tekli trabzanda bu üçünü birlikte çekerek tek hamlede tekli trabzanı oluşturuyoruz. Bunun diğer adı da arkadaşlar yalancı trabzan olarak geçiyor. Yine aynısını yapacağım. Telimi dolayacağım. Bir sonraki ilmeğin içerisine gireceğim. Yine telimi alacağım, çekeceğim. Ve bu 3 taneyi birlikte içerisinden çıkaracağım. Bir tane daha yapalım. Doladım, battım, telimi aldım ve 3 tane teli aynı anda çektim arkadaşlar. Ben bu sıramı tamamlayayım. İkili trabzana geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de ikili trabzanı anlatıyorum. Yani DC harfiyle anlatımlarda DC gördüğümüz terim. İkili trabzan nasıl yapılır? Soru bu. İkili trabzan yine trabzan anlayışından tığımın üzerine tel doluyorum. İlmeğimin içerisine batıyorum ve yine telimi çekiyorum. Yine 3 tane telim var. Ama bu sefer sadece 1 ve 2. İlk ikisini tel doluyorum. Tığıma tel doluyorum. İlk 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. Sonuncudan çıkmıyorum. Bir dakika netleşsin kameram. İlk ikinin içerisinden çıktım. Yine tığımın üzerinde 2 tel var. Bu kalan ikisini de bir kere de alıyorum. Yani 2 hamle yapmış oluyorum. Onun için bunun adı ikili trabzan. Yine deniyoruz arkadaşlar. Telimi aldım. Sıradaki ilmeğimin içerisine battım. Yine telimi aldım, çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini alıyorum. Üçüncünün içerisinden çıkmıyorum bu sefer. Sonra ilk ikinin içerisinden çıkınca 2 tane telim kalıyor. Yine bu 2 telin de içerisinden giriyorum. 2 hamle yaptığım için bunun adı ikili trabzan. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Çektim. Elimi takip edin. İkisinin çıktım. Tekrar ikisinden çıktım. Son bir defa daha aldım. 2 taneyi çektim. Ve 2 taneyi çektim. Sıramı tamamlayayım. Sırada da üçlü trabzanı anlatmak var. Evet arkadaşlar. Şimdi de üçlü trabzandayız. Yani TDC. Aslında bunu TRC diyen de var. Terimlerde böyle de geçiyor. Böyle de geçiyor. Doğrusu bence şu. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan klasik, bizim eski. Bu terimler tabii bize sonradan gelen terimler.
örgü anlatımda kolaylık sağlıyorlar. Üçlü trabzanı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Üçlü trabzanı yapabilmek için bu sefer tığımızın üzerine ipliğimizi 1 ve 2 kere doluyoruz. 2 kere doladıktan sonra sık iğnemizin içerisine giriyoruz. Buradan da bir tel alıyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? 4 tane tel oldu. Şimdi diğerindeki gibi aynı ikişer ikişer çekeceğiz. Bir çektik. 2 tane teli birlikte çektik. Yine 2 tane teli birlikte çektim. İkinci hamle. Yine 2 tane teli birlikte çektim. Üçüncü hamle. Bunun adı o yüzden üçlü trabzan. Yine de gösteriyorum arkadaşlar. 2 tane tel doladım. İlmeğimin içine battım. Elimde 4 tane tel oluştu. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. 3 hamlede yaptığım için bunun adı üçlü trabzan. Şimdi trabzanları yaparken bazen örgülerde şunu da kullanırız. Şunu da göstereyim size. Bu bir model oluşmasına sebep olur. Bazen ilmeklerin içerisine batarız. Ya da sık iğnelerde de bunu yaparız arkadaşlar. Fark etmiyor. Bazen de trabzanlarda örnek vermek gerekirse trabzanın alttan üstten girerek şu şekilde bu kısmına batar. Bu kısmından çeker. Mesela buraya ikili trabzanı bu şekilde oluşturdum. Aslında bu bir örgü modeli oluşmasına elbiselerde, yeleklerde, ceketlerde kullanacağınız bir bilgi olarak dipnot olarak düşersiniz. Bazen metotlar buradandır. Bazen de böyle aralarına girerek ilmeklerin alınan yöntemlerdir. Tabi videomuzun amacı dışına çıkmış olduk bu son anlattığımda ama bu da bir ek bilgi olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu videomuzda tekli trabzan, yalancı trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanı anlattık. Terimlerin nasıl zikredildiğini anlattık, konuşulduğunu anlattık, yazıldığını anlattık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir beğen butonuna da tıklarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.